Dershane LGS'de başarı için gerekli mi? Faydalarını ve zararlarını konuşacağız. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Merhaba genç arkadaşım. Bazı öğrenciler dershaneye gitmenin kendilerine fayda sağladığını düşünürken bazıları da dershaneye gitmenin zaman kaybı olduğunu veya alternatif yöntemlerin daha iyi olduğunu savunurlar. Bu nedenle dershane seçimi kişisel bir tercihtir ve öğrencinin kendini tanıması, ihtiyaçlarını belirlemesi, hedeflerini netleştirmesi gerekir. Sonunda da bu hedefler doğrultusunda dershane kararını kendisi vermesi gerekir. Bir de dershane LGS'de başarı için gerekli mi sorusuna cevap ararken dershanelerin faydaları ve zararları hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Gelin sizi bu konuda aydınlatayım. Dershanelerin faydalar arasında şu maddeleri sayabiliriz. 1. Dershaneler sınav sürecinde sana yol gösterici olurlar. Ne zaman ne çalışacağını, hangi konuya ne kadar önem vermen gerektiğini ve ayrıca hangi soru tipini mutlaka öğrenmen gerektiğini sana öğretirler. Tabi bunların hepsi faydalanmasını bilenlere. 2. Dershaneler sık sık yapılan denemelerle hem bir topluluk içinde kendini görmeni hem de düzenli olarak net takibinin yapılmasını sağlar. Ayrıca denemeler sınav şartlarında ve standartlarında yapıldığı için sınav kaygılarını, sınav endişelerini ve sınav stresini azaltır. Dershaneler benim için deneme noktasında en önemli argümanlardır ve deneme de bir sınavın olmazsa olmazıdır. 3. Dershaneler sana alanında uzman ve tecrübeli öğretmenlerden eğitim alma imkanı sunar. Öğretmenler eksik kaldığın konularda sana yardımcı olurlar. Sorularını yanıtlayabilirler. Motivasyonunu artırabilir ve sana rehberlik edebilirler. Şimdi gelelim dershanelerin zararlarına. 1. Dershaneler okul veya ev ile arasında harcanan zaman ve beraberinde getirdiği yorgunluk ile gün içinde ders çalışmanın verimini olumsuz yönde etkiler. Sınav sürecinin okul, ev, dershane üçlüsü arasında geçmesi öğrenciyi iyiden iyiye yıpratır. Ekstra çalışmalara asla zaman bulamaz. 2. Dershaneler bireysel farklılıkları göz ardı edebilir. Her öğrencinin öğrenme stili, ilgi alanı, zorlandığı konu, hızı ve seviyesi farklıdır. Genelde kayıt almak için özel ilgilendiklerini söyleseler de sonuçta kitlesel eğitim verirler ve ortak bir program uygularlar. Derece yapacak çocuklar dışında kimseyle birebir ilgilenme şansları olmaz. Bu da dershanelerden beklenti noktasında öğrencilerin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamayabilir. 3. Dershaneler çok maliyetlidir. Günümüz şartlarında gerçekten ciddi rakamlara kayıtlar alınıyor. Dershanelerin fiyatları kalite, lokasyon, öğretmen kadrosu, eğitim süresi ve verilen hizmetlere göre değişiklik gösterir. Ancak genellikle dershaneler aileler için önemli bir bütçe gerektirir, çok ciddi bir maddi yük oluşturur. Tabi bu konuda video çekerken dershanelerin alternatiflerini de göz önünde bulundurmamız gerekir. Nedir bunlar? Dijital platformlar. Özellikle pandemi sürecinde dershaneye gidememe durumu ile birlikte daha da aciliyete kavuşmuş olan dijital eğitim platformlarının önemi doğal olarak daha da artmıştır. Dijital eğitim platformları hem daha uygun ücretler hem de dershaneye gitmenin verdiği zaman yükünü kaldıran özelliğiyle avantajlı bir konuma sahiptir. Ayrıca özel ders almak da dershanelerin alternatiflerinden biridir. Özel ders almak birebir ilgi, esnek zamanlama, kişiye özel program ve hızlı ilerleme gibi faydalar sağlayabilir. Sonuç olarak dershanelerin faydaları ve zararları olduğu gibi alternatiflerinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Başta da söylediğimiz gibi öğrencinin kendini tanıması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve hedeflerini netleştirmesi sonrasında dershane, dijital platform veya özel ders gibi imkanlardan tercihini kendisi belirlemesi gerekir. Son ama çok önemli bir detay vermek istiyorum. Yapılan değerlendirme sonrası dershaneye gitmeme kararı alan bir öğrenci deneme noktasında eksik kalmamalı. Mutlaka bir dershane veya sınav merkezinin bir veya birkaç deneme kulübüne üye olmalıdır. Bu konu çok önemli, aman ihmal etmeyin. Şimdi bu videoyu izledikten sonra dershane konusunda kararımı verdim hocam diyenleri yorumlar kısmında görmek istiyorum. Ayrıca bir sonraki videonun konusunu da sizler belirleyip yine yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.